Evet dostlar, şimdi test mekanına geldim. Hemen Google haritalardan nerede olduğumuzu kontrol edelim. Evet, hala Miami'deyiz. Herhangi bir sorun yok. Floater'ı kapamamıştım. Zaten yukarıda sol tarafta floater'ın açık olduğunu görebiliyorsunuz. Çalışır halde olduğunu görüyorsunuz. Şimdi drone'u çalıştıracağım. Kumandayı çalıştıracağım. Daha kumandayı telefona bağlamayacağım yalnız. Mavic Mini test mekanında kumanda da elimde, şu anda çalışmıyor, görüyorsunuz. Mavic Mini'yi çalıştıracağım. Ardından kumandayı çalıştıracağım. Yalnız kumandanın kablosunu telefonla bağlamayacağız. Motorları çalıştırdıktan sonra bağlayacağız. Ardından da 149'a kadar olan kanal sayısının 11 olduğunu beraber görünce de FCC'nin devam ettiğini anlamış olacağız. Şimdi hemen açalım. Kumandayı da açalım. Şimdi ışıklar sabit yanınca bağlantı gerçekleşecek. Evet, gerçekleşti. Şimdi motorları çalıştırmak için her iki kolu dış yana çekeceğim. Çalıştı. Şu anda telefonla bağlantıyı gerçekleştirebilirim. Hadi bağlantıyı yapalım. Hemen kontrol ediyoruz. 149'a kadar 11 sayı var. Yani FCC bozulmadı. Haydi uçalım bakalım ne kadar gideceğiz. The home point has been updated. Please check it on the map. Bir önceki uçtuğum yine aynı yerdeyim. Herhangi bir farklılık olmasın, mekan değişikliği olmasın istedim. Bir önceki uçtuğum yerdeyim. Yalnız şöyle yapalım. Şuradan inflight'tan hemen dönüş yüksekliğim kaçmış? 122 metreymiş. Return to home. Geçen sefer tepeler 120 metre tutmuştu biliyorsunuz aşmak için. Onu gene 120'lerde bırakayım. Modu da hemen sport modu alayım ki bir an önce görelim. Bir yandan yükseliyorum, bir yandan ilerliyorum. 1987 yapmıştım FCC olmadan. Hemen şuradan bakalım. Evet, hala FCC'deyiz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada sinyal yoğunlaştırıcı kullanmıyorum. Şimdi bu FCC testini yaptıktan sonra sinyal yoğunlaştırıcıyla deneyeceğim. Bakalım ne kadar gidecek. Herhangi bir farklılık olacak mı? Şimdi bu ardınızda, daha doğrusu tam karşıda gördüğünüz tepeyi geçen sefer geçmiştim. 29 metre. Bunu yükselmem gerekecek. Geçen sefer 120 metre ile geri dönmüştüm. Sanırım gene öyle bir şeyler olacak. 650 metreye geldim. Herhangi bir sinyal kirliliği yaşamadım gördüğünüz gibi. 37,5 kilometre hızla gidiyorum. ...16-17 uydu sayım var. Oldukça yeterli. Bir yandan birazcık daha yükseleyim. ...950 metre... ...1 kilometreye geldik. Sorun yaşamadık şimdiye kadar. Bu arada Full HD 1080p 60 FPS'de görüntü kaydı yapıyorum şu anda. Görüntü kalitesini merak edenler de buradan anlayabilirler. 2.7 ile çekmiyorum şu anda. Evet, bakın 88 metre 90 metreye yükseldim. Yükselmem gerekiyor. Geçen sefer 120 metre demiştim. Gene oralara çıkacağız gibi. Ben çıkayım en iyisi 120'ye de kafam rahat olsun. Tam 120'deyim. 1400 metrede
sinyal zayıf uyarısı verdi ama ne yaptım? Gazdan çekmedim. Devam ediyorum hala. Evet, 1,5 kilometre oldu. Maşallah gidiyoruz. Şöyle bakalım. Neyse, standartı alalım. Şunu da küçültelim. Biraz daha yükseleyim ben de. ...1900'e doğru gidiyoruz. Bakalım ne değişecek. Buradan return to home yüksekliğini daha da yukarı almak istiyorum. Evet, 2'yi bulduk. 2'yi bulduk. Takılmalar başladı ama gazı kesmedim dikkat ederseniz. Aman, floater'a bastım yanlışlıkla. ...2200'e geldik. Evet, gitti. Bakalım ne olacak. Evet. 135 metrede return to home yapıyor. Durduralım. Şimdi 1800 metrede durdurdum. Şuradan ben return to home yüksekliğimi tekrardan şöyle ayarlayayım. Bir daha zorlamak istiyorum. Şöyle gidelim bakalım. ...2 kilometreye geldik. FCC olmadanki rekorumuzu geçmiş olduk. FCC halde daha ileriye doğru gidiyoruz tabii ki. Şu anda drone benim sağımda kalıyormuş. Şöyle yaparsam. Evet, 2100'leri gördük. Devam ediyorum. Takılmalara rağmen çekmiyorum gazdan elimi. 2200'e doğru geldik. FCC şu anda üstüne 300 metre koydu yani. ...2500'e doğru geliyoruz. Gayet iyi. Görüyorsunuz, ekranda takılmalar olduğu zaman hiç çekmiyorum elimi. Sinyal kirliliğinin arasında kalmamak için. Vallahi bu gittikçe gidiyor ya. FCC hakikaten işe yarıyor. 2600'e doğru geliyorum. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Devam. Zorlayacağız. Anam. Kuş mu geçti öyle? Vallahi kuş çevriliyor etrafımda. İnşallah sıkıntı olmaz. 3 kilometreye doğru gidiyorum. 3 kilometreyi gördük. Süper. Kuşlarla ilgili muhabbet de vardı. Bunu da yine trikler videomda bahsedeyim ya. Kuşlara ne yapacağız diyordunuz. Onu da söyleyeyim. Aklımdan çıksın o da. Yeni başlayanlar için
Çünkü bayağı bir sıkıntı olabiliyor bu kuşlar. Vallahi geri dönüşü yapamayacağız bu muhtemelen. Yakınlarda bir yere indireceğim herhalde. Yoldan alacağım, bilmiyorum. Şu anda mesafe range testi yapıyorum. 3300'e geldik ya. Süper. Sinyal kalitesi yukarıda, bakın gitmeye başladı. 2'ye düştü, muhtemelen yakınlarda kopabilir. 3'e çıktı gerçi. Üç buçuk kilometreye geldim neredeyse. Ve 3,5. Maşallah. Gitti. Nerede gitti? 3501'de gitti. Tam. Süper ya. Evet, tam 3501'de gitti. Bakın daha görüntü gelmedi ekrana. Şimdi ekrana görüntü gelince kendimi oto kontrolü alacağım. Daha doğrusu manuel kontrolü alacağım. Evet, görüntü geldi. 3300'de görüntü geldi 200 metre sonra. Hemen return to'umu iptal etmeye çalışacağım. Sinyal kalitesi düşük olduğu için şu an edemiyorum. Muhtemelen birazdan edeceğim gibi. %44 batarya kalmış. Evet, ettim ve şimdi hızlıca dönme vakti. Go home. Evet dostlar, aslında göründüğü gibi her şey iyi gidiyordu. Yeni bir mesafe testini yapıyordum. Bu sefer FCC ile deneyeyim dedim. Dönüş yolunda birkaç kez sinyal kaybı yaşadıktan sonra 2,4 kilometre kala son sinyal kaybımı yaşadım ve bir daha ardından görüntü alamadım. Bir dakika falan bekledim belki gelir diye ama yok, giden gelmedi. Dolayısıyla bir şeylerin kötü gittiğini anladıktan sonra araca atladım ve durumun son konumuna doğru ilerledim. Fakat çok engebeli bir arazi, gördüğünüz gibi ağaçlar, tepeler, taşlar, yani karlar, bayağı sıkıntılı bir araziydi. Ondan dolayı da havada kararmak üzereydi. Bulamayacağımı düşünerekten ertesi güne bırakayım dedim. Ertesi gün nasıl olsa bulurum dedim. Bu arada DJ'ye mesaj attım falan filan. Uygulama üzerinden son konumunu aldım. Ve ertesi gün aramak için yola koyuldum. Gelin hep beraber bakalım nasıl bir sonuç olmuş. Dostlar merhaba. Drone'u buldum çok şükür. Bayağı bir açıkçası iz sürdüm yani. Kendimi böyle izci gibi falan hissettim. Kaybettiğim andan beri bulacağımı düşünüyordum açıkçası. İçimde öyle bir his vardı zaten. Yalnız Find My Drone uygulaması yerini kesinlikle doğru göstermiyor. Dün Facebook grubunda zaten yazmıştım, tecrübeli daha önce kaybeden arkadaşlar acaba bir yardım olabilir mi falan diye. Pek yazan olmadı gerçi ama Find My Drone'un bulunabileceği ile ilgili, doğru yer gösterdiği ile ilgili bir iki yorum olmuştu. Fakat kesinlikle göstermedi. Yani ben de göstermedi, öyle söyleyebilirim. Ama nasıl buldum size öyle göstereyim. Acayip bir yerdeyim şu anda. Yani dağ, taş, dere, tepe bilmem ne, bakın. Yani nereler gezdim yani. Tam 1,5 saat sürdü drone'u bulmam. Bakın şimdi DJI Fly uygulamasını açıyorum. DJI Fly uygulamasında şuradan profile'e girdim. Buradan Find My Drone dedim. Bakın benim drone'un düştüğü yer burası gösteriyor. Halbuki alakası yok. Benim ise olduğum yere bakın. Benim olduğum yerse maviyle gösterilen yer. Yaklaşık arada bir 300 metre falan var diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan hemen sol tarafta Use Other Maps denilen bir bölüm var. O çok güzel olmuş açıkçası. Ona tıkladığınız zaman Google Maps'ten açma özelliği var. Ona da tıklıyorsunuz. Hemen size Google Maps'i açıyor ve oraya bir rota oluşturuyor. Şimdi bakalım hep beraber. İstediğiniz 210 metreymiş. Benim olduğum yer 210 metreymiş oraya. Şimdi bakalım. Evet bakın, ben onu P ile işaretlemiştim. Bana Find My Drone'la gösterdiği yer. Şöyle tam karşıma alırsam 210 metrelik bir sapmayla gösterdi.
Ben peki nasıl buldum? Anladım yani doğru yeri göstermediğini. Hemen size şöyle göstereyim. Allah'tan video kaydı alıyordum. Zaten FCC için bir rehber video çekiyordum. Allah'tan video kaybı kalmış. Bakın şuradan hemen sol taraftaki mor'a tıkladığım zaman son uçuşlarımı görüyoruz. Uçuş kayıtlarını. En üstteki benim son düşüş kaydım. Buna tıkladığımda ise hemen şuradan en son yerine gidelim. Bakın şöyle bir yer. Dikkat ederseniz sağ tarafım yani aslında ekrana göre sağ tarafım bir tepe. Bir tepelik bir alan gösteriyor. Benim olduğum yer daha açık bir renk. Yani ben demek ki daha düzlük bir alandayım. Benim sağ tarafımdaki koyu kahverengi gibi gördüğünüz alan ise tepeliği ifade ediyor. Bir kere oradan bir uyanıklık yaptım. Sonrasında şuradan hemen satellite denilen bir uydu görüntüsü aldım. Yalnız uydu görüntüsü tam o anda sisli bir, yani bulutlu bir ana denk gelmişim. Dolayısıyla gözükmüyordu. O benim için bir dezavantaj oldu. Hemen ardından şuradan dedim ki ya ben bir son video kaydıma bir bakayım dedim. Buradan albüme tıkladım. Son albümde 5 saniyelik bir video kaydım var bakın. Cage video. Burada zaten ani bir düşüş gerçekleştiriyor. Ben 136 metreyle dönerken bir anda 70'lere falan düşmüştü. Görüyordum zaten. Normalde Return to Home'da aynı yükseklikte gelmesi gerekir. Fakat ciddi bir düşüş kaybı var. Nereden hesap ettim? Şu karşıda bir kar izi var görüyorsunuz. O kar izini tam karşıma aldım, hedefledim. Ve oradan şöyledir böyledir aman şu ağaç, şu çiçek, şu kaya taşı bilmem ne derken buldum en sonunda. Şimdi gelin size göstereyim drone'u. Yalnız gözlerim iyice kamaştı, her yer aynı renk gibi geliyor. Drone da zaten bunlarla aynı renk, gri, görmekte çok zorlandım. Nereden gördüm? Anam düşmeyelim şöyle, bayağı buralar sapa. Yukarıdan bir bakayım dedim ve sarı bir ışık gördüm. Dedim bu drone olmasın. Bir koş. Bir baktım vallahi drone'muş. İşte burada. Bizim küçük arkadaş burada. Bakalım sizle ben de ilk kez bakacağım herhangi bir sıkıntı var mı? Bayağı da soğumuş. O maşallah bir şey gözükmüyor. Bir şey gözükmüyor. Gimbal yerinde. Hafif toz toprak olmuş. Şuralar. Cam damamda herhangi bir sorun yok. Şöyle bir bakalım. Kırık mırık bilmem ne yok. Pervanelerde bile sıkıntı yok. Zaten bir tane pervane gitmiş. Bakın şurada. Başka yok. Ya nasıl böyle bir irtifa kaybetti bilmiyorum. Neyse. Olduğum yere bakın. Dağlar, kar, mar bilmem ne. Domuz sesleri geliyor bir yandan. Acayip bir yer ya burası. Zaten yoruldum. Bak. Buralarda drone'u bulmak yani hakikaten bayağı şanslıyım. İmkansıza yakın. Şu çalıların arasına girse ara bul. Gezdim zaten bunların arasında. Bayağı bir sorun oldu zaten. Neyse Allah'tan buldum. Değişik bir vlog oldu benim için. Hayatımda ilk kez böyle bir vlog çekiyorum yani. Hiç tahmin etmezdim. Çok şükür drone'un iyi olmasına da sevindim. DJI Mavic Mini ile SCC testi yapıyordum. 3,5 kilometreyi görmüştüm. Dönüyorum hiçbir sıkıntı yok yani. Hani FCC'de gittik 2,4 kilometrede aniden görüntü gitti. Anlamadım. Aslında dönüyordum ben. Dönüşte de bir sıkıntı yoktu. Zaten bunu DJI'de yazdım. Bakalım DJI'den ne cevap gelecek. Böyle bir durum yaşadığınız zaman koordinatları almak olsun vesaire falan filan. Neler yapmanız gerektiğiyle ilgili size DJI ile nasıl konuşacaksınız, nasıl mailleşeceksiniz, neleri yollamanız lazım onlarla ilgili kısa bir video çekeceğim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.